Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Geçen videoda kuantum düşünce sisteminin ve kuantum fiziğinin ne olduğundan bahsetmiştik. Bugün bu videoda ise bu düşünce yapısını hayatımıza nasıl entegre edeceğimizi ve bu düşünce yapısıyla isteklerimizi hayatımıza çekip hayatımızı istediğimiz yönde nasıl değiştirebileceğimizle ilgili konuşacağız. Bu videonun daha anlaşılır olabilmesi için eğer izlemediyseniz bir önceki videomuzu, yani kuantum nedir videomuzu izlemenizi öneriyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evrendeki diğer her şeyden ayrı olduğumuzu ve herhangi bir bağlantımızın olmadığını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Bizler bizim dışımızdaki her şeyle kuantum alanında bağlantıdayız. Bunu geçen videoda konuşmuştuk. Kuantum alanı aynı zamanda matrix demektir. Bu alan aynı zamanda iç ve dış dünyamız arasında bir köprüdür. Yani düşüncelerimizin ve inançlarımızın dış dünyaya yayıldığı alandır. Bir kişi ile ilgili duygu, düşünce ve hisleriniz o kişi dünyanın öbür ucunda bile olsa ona ulaşır. Üstelik eş zamanlı olarak. Yani düşündüğünüz anda. İşte buna kuantum dolanıklık ilkesi deniyor. Kendimizi evrendeki herhangi bir şeyden ayrı tutamayacağımızı bilmek bizim için çok ama çok önemlidir. İşte kuantumcu düşünceye, yani kuantum düşünce yapısına geçişin kapısı, eşiği burasıdır. Bu fikri benimsemek gerekiyor. Yani biz evrendeki her şeyle biriz ve bağlantı halindeyiz. Üstelik eş zamanlı olarak. Kalbimizin 2,5 metre çapında çok güçlü bir manyetik alanı vardır. Bu alan beynin manyetik alanından çok daha fazladır. Beyin çalışmak için kalpten sinyaller alır. Kalbin yaydığı bu manyetik alan ise bizim duygu ve düşüncelerimizle inşa edilir. Ve bu dünyanın, hatta evrenin en uzak köşelerine kadar yayılır. Kısacası kalp, duygu ve düşüncelerimizi titreşime çeviren bir araçtır diyebiliriz. Ve bu titreşimler sayesinde biz diğer canlılarla, varlıklarla ve dünyadaki, hatta evrendeki her şeyle bağlantı kurabiliyoruz. Kalbin manyetik alanı beyinden 5000 kat daha fazladır. Bu yüzden bir şeyi istediğimizde zihnimizle, aklımızla, düşüncelerimizle değil, inançlarımızla istemeliyiz. Bu ne demek? Yani o şeyin gerçekleşeceğine kalpten inandığımız zaman kalbin manyetik alanı da beyinden 5000 kat daha fazla olduğu için kalpten inandığınız her şey, düşündüğünüz her şeye göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Beynin çalışmak için kalpten komut aldığını söylemiştik. Aynı şekilde beyin salgılaması gereken bütün hormonlarla ilgili yine kalpten komut alır. Yani beyne hangi kimyasalları salgılaması gerektiğini yine kalp bildirir. Bu yüzden kalp gücü, kalpten inanmanın gücü çok önemlidir. Üzerinde durmamız gereken en büyük konu budur. İsteklerimiz dışarıdan içeriye doğru değil, içeriden dışarıya doğru yayılır. Yani dış dünyamızda olan bitenler aslında bizim iç dünyamızın bir yansımasıdır. Nasıl düşünüyorsak, nasıl hareket ediyorsak, neye inanıyorsak çevremizde tam olarak onlar vardır. Öncelikle şu çok önemli. İsteklerimizin gerçekleşmesini istiyorsak, onlar daha gerçekleşmeden gerçekleşmiş gibi hissetmeli ve bunu iliklerimize kadar hissetmeliyiz. İsteklerimizin ahlaki ya da ahlak dışı olması fark etmez. Her neyi kalpten istiyorsak evren bize tam olarak onu yargılamadan verir. Duygularımızın titreşimimizi etkilediğinden bahsetmiştik. Duygularımız sadece titreşimimizi değil, aynı zamanda DNA'mızı da etkiler. Yani duygu durumumuzu değiştirerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve hastalıklardan da kurtulabiliriz. Buna duygu ve düşüncenin gücüyle iyileşme diyoruz. Evet, kuantum fiziğine göre duygu ve düşüncelerimizle geleceğimizi yaratabiliriz. Daha doğrusu duygu ve düşüncelerimizin yaydığı titreşimlerle. İşte buna da düşünce gücüyle geleceği yaratmak diyoruz. İsteklerimizin gücü sınırsızdır. Ama
doğru şekilde istemeyi bilmek çok önemlidir. Her ne istiyorsak aşkla istemeliyiz. Çünkü aşk enerjisi dünyadaki yaratım gücü en yüksek frekansı, en yüksek enerjidir. İşte bu yüzden ne istersen aşkla iste ve ne yaparsan aşk ile yap diyorlar. Üstelik aşk enerjisinde kalmak sadece kendi isteklerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olmaz. Aynı zamanda başkalarının isteklerini gerçekleştirmesi konusunda da onları harekete geçirebiliriz. DNA'larımız diğer insanların DNA'larıyla solucan deliği denilen bir alanda alışveriş halindedir. Üstelik burada mesafenin hiçbir önemi yoktur ve Einstein bunu 1935 yılında kanıtlamıştır. Düşünce ve titreşimlerimiz yalnızca mekanda değil, zaman dalgaları aracılığıyla zamanda da yayılır. Hem geçmişten geleceğe doğru hem de gelecekten geçmişe doğru. Geçmişten geleceğe doğru yayılma olayını bir yere kadar anlayabiliriz. Fakat gelecekten geçmişe doğru yayılma olayı nasıl olur? Geçmişten geleceğe yayılan dalgalara normal kuantum dalgaları, yani teklif dalgaları denir. Biz şu anda düşündüğümüz bir şey için geleceğe sipariş veriyoruz gibi düşünebiliriz. Ya da gelecekteki sonsuz olasılıkları seçiyoruz da diyebiliriz. Gelecekten geçmişe yayılan dalgalara ise yankı dalgaları denir. Yani gelecekten de geçmişe doğru yankı dalgaları yayılır. Şimdiki zamandan geleceğe doğru yaydığımız teklif dalgaları gelecekten şimdiki zamana, yani geçmişe doğru yayılan yankı dalgalarıyla uyumlu bir dalga arar. Ve bu dalgaların uyuştuğu yerde, yani teklif dalgaları ile yankı dalgalarının uyuştuğu yerde olasılık alanı oluşur. İşte bir olayın gerçekleşme olasılığı bu şekilde açıklanabilir kuantum fiziğine göre. Yani sadece geçmiş geleceği değil, gelecek de geçmişi, yani şu anımızı etkiler. Gelecek şu an bir yerlerde duruyor. Olasılıklar da aynı şekilde. Bizler yalnızca gelecekte duran o olasılıklardan kendimize uygun olanları seçiyoruz. İyi ya da kötü, ahlaki ya da ahlak dışı fark etmeksizin. Kendimize ve inançlarımıza uygun olan olasılıkları bu şekilde seçiyoruz. İşte bunu bir çeşit sipariş gibi düşünebiliriz. Aynı şekilde şu an yaşadıklarımız da geçmişten gelen teklif dalgaları sayesinde oluşur. Yani biz geçmişte şu anda yaşadıklarımızla ilgili olasılıkları seçmiştik ve bu olasılıkları tam da şu anda yaşıyoruz. Zaman bizim düşündüğümüz gibi doğrusal boyutta ilerlemiyor kuantum fiziğine göre. Yani her şey aynı anda gerçekleşiyor. Fakat insan bilinci yalnızca tek bir zaman algısını net olarak algılayabilir. Çünkü biz gerçekliğin yalnızca %5'ini algılayabilecek şekilde yaratıldık. Geriye kalan %95'lik kısmı algılayamıyoruz. Yani bu %95'lik kısımla ilgili şu anda hiçbir fikrimiz yok. İşin trajik kısmı ise kendimizle ilgili bilmemiz gereken her şeyin o %95'lik kısımda olmasıdır. Einstein'ın da dediği gibi, eğer dünyayı Tanrı yarattıysa bizim onu anlayabileceğimiz şekilde tasarlama endişesi de gütmemiştir. Kalbin enerji gücü maddenin atomlarını bile değiştirebilir. Kuantum teorisine göre atomun fiziksel bir yapı değil, enerjisel bir yapı olduğunu söylemiştik. Yani biz atomun yapısını kalbimizden yaydığımız inançlarla ve beynimizden yaydığımız düşüncelerle değiştirme yeteneğine sahibiz. Düşünce gücüyle maddeyi etkileyebilmenin açıklaması da budur. Bu anlattıklarım bizler için, yani biz insanlar için mucize gibi görünse de bilim insanları ve ruhani liderler için hiç de öyle değildir. Neye ikna olduğunuz çok önemli. Çünkü bizler yalnızca ikna olduğumuz şeylere sahip olabiliriz. Bunun iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz olması fark etmez. Neye iknasınız? Neye ikna oluyorsunuz? Neye kalpten inanıyorsunuz? İşte bu çok önemli. Çünkü o inançlar titreşim olarak yayılır ve gerçekliğinizi oluşturur. Yani çevrenizi, hayatınızı, yaşantınızı oluşturur. Nasıl ki Tanrı evreni yarattıysa bizlere de kendindeki o yaratım gücünden vermiştir. Yani bizler de kendi evrenimizi bu şekilde yaratabiliriz.
Bunun farkında olmak çok önemlidir. İşte bunun farkında olduğumuzda aslında kendi karanlığımızdan aydınlığa doğru çıkacağız. Bu yüzden Tanrı'nın bize bahşettiği bu muazzam gücü, bu yaratım gücünü bir an önce fark etmeli ve hayatımızı buna göre yeniden yapılandırmalıyız. Çünkü bunu yapabilecek güç bizim içimizde. Buna inanmalıyız. Bu gücü fark ettikten sonra hayatınızda mucizevi değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Mucizelere açılan kapı da budur. Zaten bu da bir mucize değildir. Bu bizim gerçekliğimizdir. Henüz farkında olmadığımız, belki karanlık odalarda sır gibi saklanan bir gerçeklik. Eğer böyle bir gücümüz varsa neden bunu kullanmayalım? Neden düşünce gücümüzle hayatımızı değiştirmeyelim ki? Neden o eski inanç kalıplarını yıkıp yerine yenilerini inşa etmeyelim? Neden dönüştürmeyelim? Neden? İnsanın kendi evreniyle ilgili gerçeklikleri fark ettikçe nelere şahit olabileceğini, nasıl mucizeler yaşayabileceğini görmek ya da bilmek inanın beni çok heyecanlandırıyor. Ben kendi hayatım adına bunları fark ettiğimde ve denediğimde, ki denemesi bedava arkadaşlar, deneyebilirsiniz bunu. Gerçekten düşünce gücünüzle, yaydığınız titreşimle hayatınızın nasıl değiştiğini deneyimleyebilirsiniz. Eğer bunu deneyimlediyseniz lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Hepimize ışık olsun, hepimize ilham olsun. Varsa böyle hayatta tecrübeleriniz, deneyimleriniz, bunları paylaşmanızı çok isterim. Ben kendi adıma denedim ve gerçekten bunun mucizevi gücünü gördüm. Ve hala da görmeye, deneyimlemeye devam ediyorum. Çünkü ne dedik? Hayat bir yolculuk. Ve bu yolculukta hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Bu videoluk bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve hepinizi çok seviyorum. Lütfen deneyimlerinizi paylaşın. Abonelik, beğeni ve yorumlarınızla beni destekleyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.